9 Haziran 22 ile 24 yani çift sıfıra kadar dileklerini, niyetlerini de kodlayabilirler. O kadar kıymetli bir kavuşum ki. Yani burada ben hani gidin altın alın vesaire demiyorum. Dilek dileyin ama iyilik yapın. Bu 31 Mayıs Dolunay'ında ne hissediyorsanız. Acaba böyle mi dediğiniz şeyler var ya, o öyle. 31 Mayıs Mavi Dolunay'da atacağımız adımlar bizi Ağustos'a mı taşıyacak? Haziran ayını iyi değerlendirin çünkü önümüzde gerçekten Yaz ayının Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet. En şanslı burçları bence en şanslı burçları yine aslanlar, kovalar olacaktır. Kova zaten bence çok şanslı. Bilhassa önümüzdeki bu gökyüzü olaylarına dair yap yapma dediklerin. Özellikle Antares Dolunay'ından çıkarken yasal bir süreciniz olabilir. Mahkeme, vergi borcu, mirasla ilgili bir konunuz olabilir. Buraya ait de dilek dileyebilirsiniz. Bir şey yazmak, çizmek zorunda değilsiniz. Dilinizle edin. Onu olumlu düşünün ve inanın. Özellikle bence 4 Temmuz'a çok dikkat etmek gerekiyor. Niye? Çok kritik bir dönem başladı Cumhuriyet Halk Partisi için. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok kadersel olarak belirleyici dönemler var. Mesela 12 Haziran, mesela 14 Temmuz. Ama ben Sayın Özgür Özel'in haritasına baktığımda yeni bir partinin içerisinde bulunacağını değil de Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritasına hiç baktın mı? Efendim merhabalar, astrolog Ayça Aydın bizimle. Tam da ülke gündemi hareketlenmişken, gökyüzünde yine böyle önemli geçişler varken Ayça ile bir konuşalım dedik. Ayça hoş geldin. hoş bulduk. Huzurlu günlerimiz var mı? Bekliyor mu bizi Ayça? En başından onu sorayım. Elbette bir çıkış yolu var ama tabii ki ülkenin bu halde bu gündemleri yaşayacağımızı biz defaatle çok önceden de konuşmuştuk. Ama 2026'nın en değerlendirilmesi gereken bir ayı var. Haziran ayı. Bireysel de bizler için en azından keyifli. Az sonra diyorum o halde. Az sonra birazcık bekleyin. Önce biraz şu ülke gündemini bir konuşalım. Bu hareketliliği bekliyor muydun Ayça? Tabii ki bekliyorduk. Yani çünkü çok önemli gökyüzü geçişlerine şahitlik ettik biz 2026 yılında. Ve dolayısıyla bu önemli geçişlerin biz zemini sarsacağı aşikardı. Tabii ki bir tarafta sadece ülkemizde değil dünya genelinde bir kaos ortamı var. Her gün bir habere uyanıyoruz, en azından bunu söyleyebiliriz. Ve bu süreçte özellikle maddi ve finansal krizler, diplomasinin karışması, dokunulmazlıkların kalkması ki keza önümüzde şahit olduk CHP'nin mutlak butlan kararıyla bir anda ülke gündemi değişti. Hareketli gündemler devam edecektir. Nereye kadar? Tabii ki seçime kadar devam edecektir. Çünkü hala diplomasi bir noktaya oturtulamadı. Partiler bir noktaya oturtulamadı ve içte büyük karışıklıklar var. Önümüzdeki gündemler yine tutuklamalar ve siyasi engeller ve diplomatik krizler üzerine devam edecektir. Bu tarihlerde özellikle bu zaman diliminde biz çokça tarihten örneklere baktığımızda çöküşler görmüşüz. Siyaseten, ekonomi olarak ülkelerin çöküşlerini görmüşüz. Yani sizlere sürpriz olmadı bu hareketlilik. Kesinlikle bence izleyicilere de sürpriz olmadı Ferda Hanım. Ya siz de birçok aslında Evet. konuk ağırlıyorsunuz ve defaatle biz bunların hepsini anlatıyoruz. Ve dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde daha hızlı bir siyaset, daha karışık bir siyaset, daha kırılgan bir siyaseti göreceğiz. Baskın seçim diyorlar. Var mı? Öyle bir şaiya dolanıyor. Şimdi gökyüzü hareketlerine baktığımızda elbette ki baskın seçim olasılıkları var. Fakat ben kendi şahsi ve düşüncem ve öngörülerim üzerinden gidecek olursam önce bir zaten anayasanın yapılması gerekiyor. Bunun için bir astrolog olmaya da gerek yok. Anayasa süreçleri sonrası ben 2027 Mayıs'tan sonraki süreçlerde seçimin biraz daha gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde de zaten çok fazla bazı konularda revizyon yapılacaktır. Yani kapanan partiler, yeni kurulan partiler, güçlü ittifaklar. Şu anda birçok parti var. Yani AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi dışında da birçok parti var. Anahtar Parti var arka planda. Yine Zafer Partisi var. Şimdi Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce'nin haritası mesela çok hareketli baktığımızda. Tekrar bir gündeme gelir mi? Tekrar bir ortak payede bazı partiler buluşur mu sorusunun da cevabını... CHP'nin haritası ne diyor?
Şimdi CHP'nin haritasına baktığımızda çoğu meslektaşım da zaten CHP'nin haritasını çokça inceliyor. 9 Eylül 1923 tarihli bir kuruluşu var. Fakat bizde bir saati olmadığı için biz güneş bazlı haritayı inceliyoruz. Ve başak vurgusu çok fazla. Şimdi biz balık başak aksı tutulmalarını deneyimledik. Özgür Özel'in haritasına bakıyoruz. Yeni doğum gününde aslında bir tutulma yaşadı ve CHP'nin haritası aslında yoğun başak yerleşimlerinden dolayı çok ciddi sınavlar vereceğini gösteriyor bize. Ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi kapanır gibi bir iddiada bulunmuyorum. Lakin çok kritik bir dönem başladı Cumhuriyet Halk Partisi için. Çünkü bu süreçte karar mekanizmalarında problemler, içerideki ittifakların dağılması, hayal kırıklıkları. Görüyoruz, gözümüzün önünde yaşanıyor Evet, zaten. ve bu hayal kırıklıklarıyla beraber enteresan kısmı hukuki süreçlerin Cumhuriyet Halk Partisi için çok fazla olabileceğini bizlere gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra Özgür Özel'i aradım, telefonumu açmadı diye bir haber vardı biliyorsunuz ki. Bu noktada 16 Mayıs'taki Algol yeni ile beraber aslında bu iki liderin büyük ayrışmalarına biz şahitlik ettik. Şimdi 31 Mayıs'ta Antares dediğimiz bir sabit yıldızlı biz yay dolunayı yaşayacağız. Mavi dolunay, neden mavi dolunay? Mayıs ayı içerisinde bir başında dolunay yaşadık, bir sonunda. Böyle aylar çok nadir rastlanan aylardır ve biz ona mavi ay deriz. Antares ve Aldebaran aslında birisi siyah, birisi beyaz gibi düşünün. Savaşçı arketipi ile iyilik arketipi gibi düşünün. Burada büyük bir çatışma ve yargı mücadelesini bizlere gösteriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok kadersel olarak belirleyici dönemler var. Mesela 12 Haziran, mesela 14 Temmuz. Buralarda ya bir çöküşe gidecek ya ciddi bir liderlik sınavı verecek ve ayrışmalar neticesinde yeni parti kurulacak. Yani o zaman Özgür Özel'in içinde olduğu yeni bir parti, yeni bir oluşumda söz konusu olabilir mi? Olabilir ama ben Sayın Özgür Özel'in haritasına baktığımda yeni bir partinin içerisinde bulunacağını değil de mevcuttaki partilerle birleşerek ittifak yapma olasılığını daha yüksek görüyorum açıkçası. Çünkü Sayın Özgür Özel'in haritasında Mars'ı, Merkür'ü, Uranüs'ü ve Plüton'una baktığımızda denge siyaseti kurması gerektiğini söylüyor. Ve doğum gününde de zaten bir tutulma deneyimlediği için, şimdi biz doğum günlerimizde eğer bir tutulma deneyimliyorsak ciddi krizli bir yıl bizi aslında bekliyor demektir. Ve Doğum günlerimizde buna dikkat edelim. Evet. Bir tutulma var mı? evet, kesinlikle, çünkü Satürn Merkür etkisiyle beraber Özgür Özel'in söylemlerine çok dikkat etmesi gereken bir zaman dilimiydi o solar return'üyle beraber. Siyasi yapılanma yeniden şekillenecektir ama buradaki bize gökyüzü şunu söylüyor: dayanamayan, bu süreci yönetemeyeni sistem dışına atacak. Dayan diyor sistem. Dayan diyor. Ya burada Kılıçdaroğlu'yla birleşerek bir süreci yönetmesi gerekiyor ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ile birleşerek ya da Sayın Erdoğan'la birleşerek bir süreci yönetmesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritasına hiç baktın mı bu ara? Ya onun haritası hani böyle tabii ki olasılıktır bu. Hani lütfen dostlar yanlış anlamasınlar ama ben hep şunu söylüyordum, sizin yayınınızda da söyledim. Bu yıl Plüton Aslan liderler için çok önemli bir yıl diyordum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun haritasında da Plüton'u Aslan'da, Uranüs'ü zaten retroda, Mars'ı yücelimde. Fakat şimdi burada şunu ayrıştırmak gerekiyor. Bizim haritamızda diyelim ki Mars'ımız yücelimde. O bizi bir yere kadar zafere götürebilir. Ama bir yerden sonra o zaferi elimizden alabilir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu için o kadar tehlikeli ve risk içeren zamanlar içerisindeyiz ki bu doğrudan güvenlik, doğrudan sağlık, bir ihmal sonucu yaşayabileceği olasılıkları bizlere gösteriyor. Çünkü Haziran ve Eylül ayı arasında o Mars artık aktif çalışmayacak. Çünkü haritasında bir tek kare oluşacak. Bu da kendine birinci derecede çok dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Şu an partiyi bırakır mı? Hiç bırakacağını düşünmüyorum. Zaten bırakacak olsaydı bu kadar mücadele etmezdi. Yani Geri dönmezdi. Geri dönmezdi. Kendisi hakkında söylemler de çok olumlu değil zaten süreç itibariyle. Ama ben Sayın Özgür Özel'in özellikle burada ittifaklarda kopuşları olduğu için belki Kılıçdaroğlu ile ortak bir ittifaka giderek o süreci yönetmesi taraftarıyım. Fakat benim şöyle bir öngörüm de vardı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Bu seneki seçimlerde haritası üzerinden gittiğimizde eğer burayı çözemezlerse çok başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani bir problem var ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geneli için. Dayan ve bunu çöz şeklinde gökyüzünün bir mesajı var. Doğru mu anlıyorum Ayça'cığım? Kesinlikle doğru anlıyorsun. Sonbahar için yine böyle bir senaryolar dönüyor. Ülke adına bir karışıklıktan falan bahsediliyor da yaz aylarını mı daha hareketli görüyorsun yoksa devamında sonbaharda bizim için hareketli mi? Nedir öngörülerin? Şimdi bence ülkemiz için en kritik 2 ay var. Birisi Haziran, diğeri ise Kasım ayı. Çünkü Kasım ayı doğal afetler içinde maalesef ki çok hareketli bir ay gibi duruyor. Ve ikinci olarak Kasım ayında çok ciddi işte sandık konuları, muhalefetin hangi formüle geçeceği, işte burada doğal afetlerle birlikte biraz karışık bir Kasım ayı var. Aynı zamanda Haziran ayında İkizler Yeni Ayı var ve Oğlak Dolunayı var. FCS hattı dediğimiz bir sabit yıldızla gerçekleşecek. Bu oldukça kritik bir dolunay aslında. Çünkü Oğlak Burcu Satürn yönetiminde ve direkt liderleri ve otoriteyi gösterir. İkizler Yay aksı ise bize gençleri, provokasyonları, eylemleri ve sokak hareketliliğini gösterir. Şimdi Jüpiter'imiz Yengeç Burcu'nda biz 12 yıl önce Jüpiter Yengeç'teyken gezi olayları deneyimlediğimizi defaatle geçmişe dönüp söyledik. Şimdi Jüpiter Aslan'a geçmeden evvel o Yengeç'teyken son çıkış derecelerinde bir sokak olayları, provokatif eylemler, sokak hareketliliği ama gençlerin de çok işin içinde olduğu bir hareketliliği verir. İstanbul'un zaten kendine ait bir haritası da var. Yani bunu sürekli aslında söylüyoruz. İşte burada Kadıköy, Taksim bu cepheler biraz dikkatli olunması gereken, gençlerimizin birinci derecede aslında bu tarz olaylara girmemesi gereken bir süreç. İkinci olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde liderlik krizlerinin çok fazla olduğunu deneyimleyeceğiz ve göreceğiz. İki merkezli yani iki kutuplu bir CHP izliyor olacağız yine tekrardan. Şu anda mutlak tartışmaları aktif görevdeyken biz bazı kişilerin dokunulmazlıklarının elinden alındığı gündemleri de görebiliriz. İsim soracak olursanız yani alıştım linçlere ben Sayın Özgür Özel için böyle bir olasılığında açıkçası çalıştığını düşünüyorum. Yani Özgür Özel'in sınavı bitmemiş gibi gözüküyor. Yok hayır bitmedi. Maalesef ki bitmemiş gibi görünüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun haritası da çok mükemmel değil. Yani Plüton Aslan, Plüton Kova'da karşıdan görecek orayı. Kendi Uranüs'ü ikizlerde ve retro. Haritası bir müddet sonra tek kareye gidecek ve dolayısıyla onun için de çok kolay süreçler yok. Hani gelerek iyi mi yaptı? Bence bana göre astrolojik olarak sorarsanız çok da iyi olmadı. En yakına dönüyorum. 31 Mayıs'ta bizi bir mavi dolunay bekliyor değil mi? Evet. Bireysel yaşamlarımız için, burçlarımız için mesela ne demek bu mavi dolunay? Evet. Bir mesaj da geliyordur yine eminim. Kesinlikle. Yine Ahmet'e sevgilerimi iletiyorum burada. Geçen sene tam 9 Ahmet derecede. Emir Özdemir. Evet çok özledik seni. Sevgili Ahmet'le burada yayın yaptığımızda 9 derecelere çok dikkat çekmiştik biz mesela. İşte bu 9 dereceye işaret ettiğimiz 2026'nın mavi dolunayı bu. Şimdi 9 derece tamamlanma ve sonlanma enerjisini de getirir ama altta çalışan sabit yıldızlar çok önemli oluyor. Antares bize aslında hak, hukuk, adalet dediğimiz süreci getiriyor. Mesela bir yerde bir haksızlığa uğramışsınızdır, bir iftiraya uğramışsınızdır. Aslında hakkınızın teslim edilmesi dediğimiz bir dolunay. Ama bu ne kadar doğruysanız, ne kadar etik ve vicdanlı davrandıysanız. Ama şöyle güzel bir şey var. 31 Mayıs'ta 2 Haziran arasında Kuzey Ay düğümü yaklaşık 3-4 derecede olacak balıkta ve Fomalhaut dediğimiz bir sabit yıldızı yani koruyucu bir etki, şifa etkisi çalışıyor olacak. Burada atacağınız bütün adımlar sizin Ağustos'ta o süreci çok daha kaliteli yürütmenize vesile oluyor Bir saniye. olacak. 31 Mayıs mavi dolunayda atacağımız adımlar bizi Ağustos'a mı taşıyacak? Evet aslında böyle diyebiliriz. Bireysel haritalarımız da elbette ki çok önemli. Ben 2026 yılının bireyseldi ama altını çiziyorum. En sevdiğim ayı Haziran ayı. Çünkü Haziran ayında hem uğurluların kavuşumu var hem o Fomalhaut yıldızının etkisi var. Burası çok önemli oluyor olacak. Bu süreçte tabii ki yay burçları ve ikizler burçları özellikle birinci derecede etkiyi alıyor olacaklar ama bana göre negatif bir etki değil. Çünkü Antares çalışıyor ama bir tarafta da Aldebaran çalışıyor. Yani siyah varsa beyaz var dediğimiz bir denge de çalışıyor. Bu süreçte bence en önemlisi
Şiron dediğimiz yani yaralı şifacı 20 Haziran civarında 50 yıl sonra Boğa burcuna geçiyor. Şimdi boğalar hemen diyecek Uranüs'ten. Bak böyle oldum hemen. Evet, bu özellikle 1976 ve 84 doğumlular bir Şiron dönüşü yaşayacaklar. Çünkü neden? Şiron Boğa'ya girdiğinde Plüto ve Venüs arasında bir tek kare oluşturacak. Bu da biraz Boğa burçlarının işte aktif olarak güçle, otoriteyle, dönüşümle sınandığı bir zaman. Çünkü Boğalar dönüşümü sevmezler. Uranüs kadar uzun kalmayacak diye tahmin Uranüs ediyorum. kadar tabii ki uzun kalmayacak ama bu süreci biraz işte özellikle boğalar yine sakinlikle süreci yönetmeleri gerekiyor. Yine biz burçlar üzerinden eğer bakacak olursak yani burçlardan ziyade kuşaklar üzerinden bakacak olursak 84 ve 88 doğumlular biraz dikkat edecekler. Onlar da Şiron ikizler çünkü ikizlerde olduğu için iletişim odaklı olacak ama 17 Kasım 1985 ile 85 doğumlular Uranüs yay ve Satürn yay jenerasyonu. Özellikle birinci derecede onları etkileyecek. 1 Ocak 85, 17 Kasım 85 arası iletişimsel problemler ve krizler yaşayabilirler. Onlar da biraz böyle iletişim odaklı dikkat etmeleri gereken zaman dilimindeler. Ama her burcu geçelim. Önümüzde bence şapşahane bir kavuşum var. Çok keyifli bir kavuşum. Çünkü Ne o? Kranı Sadeyn dediğimiz aslında klasik astrolojinin çok fazla kullandığı bir etki. Biz Kranı Nahseyn yaşadık, uğursuzların kavuşumunu yaşadık. Ülkede maalesef canım çocuklarımızla birlikte sınandık, okul olayları yaşadık. Şimdi uğurluların kavuşumu Kran'ın Sadeyn dediğimiz bir etki var. Kran ne demek? Kavuşum demek aslında. Sadeyn de iki uğurlu yıldızın kavuşması demek. Burası o kadar güzel ki Jüpiter'le Venüs özellikle. Ne zaman sen onu söyle. 9 Haziran'da Venüs-Jüpiter kavuşumunu 25 derecede tam yaşayacağız. Saati de isterseniz 22:19. Tamam. Burası Proxon sabit yıldızı etkisinde olacak. Merkür de 12 derece yengeçteyken 17 Haziran'da buraya ay eşlik edecek. Yani inanılmaz şifalı zamanlar. Mesela eğer tercih edenler varsa Ya Basıt Celle Celaluhu esmasını 72 kez çekebilirler. Ya Fettah 489 Bu kez. arada, değil evet, mi? çekebilirler. Haziran'da. Ya Latif 129 kez çekebilirler. Neden bu esmaları veriyorum aslında? Şimdi ben haritaya özel de esma da çalışıyorum. Daha önce bu çalışmayı bir danışanımıza yaptığımızda mesela bir mahkeme süreci vardı ve çok kolaylıkla sonuçlandığını gördük. Aslında inanarak yaptığınızda, içten yaptığınızda mutlaka bu esmaların, okumaların faydası var. Her şeyin başı zaten inançla ilgili Ferda Hanım. Ve bu tarihleri muhakkak değerlendirsinler. Tamam. Esmaları çekecekleri saati de şöyle verebilirim, tarih ve saati. 9 Haziran 22 ile 24 yani çift sıfıra kadar bu esmaları çekebilirler. Dileklerini, niyetlerini de kodlayabilirler. Çünkü neden? 31 Mayıs'taki mavi dolunaydan yani Antares hattından çıkacağız biz. Orada biraz hepimizin yani kılıcı kılından çıkardığımız bir dolunay olacak. Yani herkesin savaş açmaya çalıştığı bir dolunay olacak. Dolayısıyla bence savaş açmayın, esmaları okuyun. İsterseniz bireysel harita üzerinden de esma çalışmaları alabilirsiniz. Burası açan, genişleten, büyüten ve ferahlatan bir kapı. Bence dünya siyaseti ve diplomatik ilişkileri bir kenara koyduğumuzda bizim bireyselde böyle keyifli zamanlara da ihtiyacımız var. Süper Ruhsal haber verdin. hatırlamak için. Peki şu ara dediğin gibi böyle bir hate noktasındayız hepimiz yani. Evet. Kılıcı alıp yürüyeceğiz gibi. Evet. Bu doluluk o bahsettiğin açılar yüzünden ya bir doluluk var herkeste. Tabii ki yani inanılmaz derecede öfke krizi yaşıyoruz aslında biz. Çünkü gökyüzü bize beklenmedik yön değişikliklerini, yön değişimlerini ve ruhsal olarak patlamaları gösteriyor. Şimdi insanlar tek bir şeyle uğraşmıyor Ferda Hanım. Ekonomisi, işte sağlığı birçok sıkıntıyla uğraşıyor ve günde bir Ülkede de bakıyoruz. hiç yani huzurlu bir gün neredeyse o her gün yeni bir haber. Evet. Dünyada keza öyle. Yani maalesef dünya huzurlu bir dönemden geçmiyor. Biz de bunun ruhumuzda yansımalarını hissediyoruz ancak Tıkanıklık var. hissetmiyorum diyen yalan söyler yani. Kesinlikle yani çok büyük bir tıkanıklık var. Dolayısıyla bence kesinlikle bu uğurluların kavuşumunu kaçırmasınlar. Bir daha söyleyelim 9 Haziran'da 22 ile 24 arası. Esmaları çekecekleri Tamam. vakit. Kavuşum ise 9 Haziran'da işte yine 22-19 civarında başlıyor. Şimdi bu zaten normalde Arapçada eski adı El Gümeysa
denilirmiş. Yani çok önem verilen bir yıldız altında aslında bu. Gözü yaşlı kadın ama aynı zamanda da silik ışık, adım adım hayallere gitmekle de ilgilidir. Bence burayı kesinlikle kaçırmayın. Bir de bu 31 Mayıs Dolunay'ında ne hissediyorsanız, neyi ya acaba böyle mi dediğiniz şeyler var ya, o öyle. Yani o hissettiğiniz, o analiz ettiğiniz. İçiniz size doğruyu söylüyor. Kesinlikle, yani sizin içinizin yanılmadığı bir zaman dilimi. Çünkü bu yıldızın altında Sirius bile sönük kalırmış. Yani böyle anılmış. O yüzden ruhsal yön değişimi yaşayacağız. Hepimiz bireyselde. Haziran ayını iyi değerlendirin. Çünkü önümüzde gerçekten çok sıkıntılı gökyüzü olayları var bir tarafta. Çünkü dediğiniz gibi gündem haberleri bitmiyor. Mesela beni en sarsan haberlerden bir tanesi, siz de görmüşsünüzdür. Buraya da bir girmek istiyorum izninizle. Mesela embriyo Kaçakçılığı, malum ülke diyelim. Evet. Malum ülkeden biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden embriyo kaçakçılığı yaptı. Evet. Yani o embriyolar muhtemelen bize ait, bizim insanımızın embriyoları. DNA'sına ait. Yani bunlar ne yapıyor, ne ediyor? Her yerde parmakları var. Kesinlikle. Ama senin de buna bilhassa dikkat kesilmen beni şaşırttı şu an. 2023 yılında malum ülkenin Deri Bankası'na dair ben bir analiz yazmıştım. 1986 yılında kuruldu. Şimdi Deri Bankası dediğimizde şunu düşünüyor olabiliriz. İşte savaşlar, askeri olaylar, işte yanık tedavisi, değil mi? Hani burada ihtiyaç doğrultusunda bunu kullanıyorlar gibi düşünüyor olabiliriz. Şimdi aynı zamanda uluslararası kamuoyunda bu soykırım başladığında, bazı naaşlar kaybolduğunda buraya alındığına dair de bilgi var. İşte YouTube politikaları gereği çok rahat konuşamıyorum. Peki embriyonun bununla ne alakası var? Şimdi embriyoya baktığımızda döllenmeden sonra oluşan canlı gelişimin en erken evresinden bahsediyor. Ben biyolog değilim, sadece araştırmalarım neticesinde anlatıyorum. Şimdi bu kadar önemli bir biyolojik yapı neden kaçırılmaya çalıştı? Ve bunun yakalanacağını da bence çok aşikar biliyor olmaları gerekiyor havalimanında. Peki neden Kıbrıs? Bu da çok ilginç. Tabii ki biz biliyoruz ki yıllardır tüp bebek merkezlerinde en çok kullanılan üreme teknolojilerinin olduğu bir merkezden bahsediyoruz. Özellikle yabancı çiftler, işte özel genetik işlemler hep burada yapılıyor. Şimdi biz hep savaşlarda şunu konuştuk. Petrol önemli, liman önemli, işte ne bileyim yapay zeka önemli, silah sistemi değişiyor dedik. Yani bunun içerisinde demek ki sadece mevzu petrol veya farklı bir şey değil. Demek ki biyoteknoloji dediğimiz, yani insanların biyogenetiğiyle oynanabilecek bir şey de araştırıyorlar veya yapmak istiyorlar. Bunu bir silah olarak kullanmak istiyor olabilirler. Malum ülkenin biyoteknoloji araştırma konusunda ve doku konusunda çok fazla yoğunlaştığını ve merkezler kurduğunu görüyoruz. Bu ABD'de de var, Çin'de de var, malum ülkede var, İngiltere'de var ve milyarlarca dolar yatırım yapılıyor buraya. Amaç ne? Amaç burada, bakın, insanın aslında teknoloji büyüdükçe insanlar insan bedeni ve DNA'sı, embriyosu sadece tedavi için kullanılmayacak. İnsanların neye hassasiyeti var, hangi hastalıklara yatkın ve biyolojik kodları üzerinden oynanmasından bahsediyoruz. Şimdi burada bunu tabii ki hani belki kuantum alanında çalışanlar ya da fizikçiler daha iyi biliyor olabilir. Çünkü DNA dediğimiz şey sadece sağlık değil ki. Bir insanın biyolojik geçmişi var, hastalıkları var, bağışıklık sistemi var, fiziksel ve nörolojik bütün eğilimleri hakkında bilgi veriyor. Yani burada artık olay sadece sağlık tarafıyla sınırlı değil. Bugün genetiğimiz bile bir veri olarak, bir stratejik silah olarak. Genetiğiniz de tehdit altında. Tabii ki, ya zaten bunu yapıyorlar aslında. Gıdalarla, havayla, her şeyle yapıyorlar ama insanların verisini ve biyolojik DNA'larını toplamaları da çok enteresan. Mesela DNA dediğiniz şey bir saç teliyle de aslında oluşabilecek bir şey. Ama bir genin dediğinizde, bir embriyo dediğinizde olay çok daha başka bir yere gidiyor ve devletler bunu artık yapay organda, kök hücrede, veri silahında ve biyolojik üzerinden de insanları tehdit altında tutuyor aslında. Yani tecrübelerimiz ortaya koyuyor ki onlar altında negatif olmayan hiçbir şeye el atmazlar. Evet. Neyi kaldırsanız, hangi taşı kaldırsanız
altından çıkıyorlar zaten ki Epstein meselesinin bile sadece Epstein olmadığını anladık. Altından neler neler çıktı. Hakkımızda hayırlısı olsun Ayça. Bilhassa önümüzdeki bu gökyüzü olaylarına dair yapın yapmayın senden hep alırız. Yap yapma dediklerin. Bence özellikle birinci ekonomi tarafı. Çünkü evet şu anda bir ekonomik kriz var aslında baktığımızda ama ben normalde Türkiye'de bankalarla ilgili herhangi bir problem bu zamana kadar beklememiştim. Ama bugün bana gösteriyor ki astrolojik veriler bankalarla ilgili de enteresan açıklamalar ve düzenlemelerin olacağı. Yani bazı böyle hani iflas kapanma demeyeyim ama buna yaklaşan bir süreci deneyimliyor olacağız. Ve aynı zamanda zaten dijital parayı yıllardır konuşuyorduk. Bu da zaten aktif gündeme geliyor olacak. Özellikle birinci derecede yine yatırımlar çok önemli. Altına baktığımızda çok hızlı bir ivme, bir yükseliş yaşadı biliyorsunuz ki. Ve şu anda da artık gerilemeye başladı ve ciddi bir değer kaybetmeye başladı. Şimdi altın yatırımcısı aslında birinci derecede bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü Ağustos ayında biz Jüpiter Aslan Burcu'na geçtiğinde Güney düğümde Aslan Burcu'ndayken bir kavuşum yaşayacağız. Burası altının biraz daha geri çekilme ihtimallerini bize gösterir. Bana göre astrolojik verilere göre altının haritası da 2027 bana göre daha hareketli ve daha yükselişin vaat ettiği Yani bir o düşüşü harita. gören paniğe kapılmasın. Kesinlikle. İkinci olarak da ben hani deprem için şu gün bugün diyemem. Çünkü yani astroloji böyle bir şey değil. Fakat Ege Marmara hattının çok hareketli olduğu dönemlere doğru giriyoruz Temmuz'dan sonra. O yüzden hazırlıklı olmak, önlem almak çok önemli olacaktır. Yine dikkat çekici Türkiye haritasında benim gördüğüm en etkili süreçlerden bir tanesi ise birincisi Ay Plüton karesi dediğimiz Mayıs-Temmuz arasında yaşanacak. Burası toplum psikolojisi ve halkın psikolojisi için çok önemli. Birinci derecede psikolojimiz daha doğrusu çok kıymetli Ferda Hanım. Çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize lütfen bu süreçte destek olalım. Çünkü bastırılmış krizler ve bastırılmış öfkenin çok fazla patlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Zaten Temmuz ayında da Merkür Retromuz da var. Burası da yengeçte olacağı için ev, aile, yuva, vatan konularında biraz bizleri bireyselde etkileyebilir. Yoklayacak. Ağustos'ta da bir güneş tutulmamız var değil mi? 2 tane tutulmamız var. Biri güneş, biri ay. 12 Ağustos, 28 Ağustos önemli 2 kritik tutulma. Özellikle dünya liderleri için çok önemli kritik tutulmalardan bahsediyoruz. ABD için de çok önemli olacak. Ama bu tutulma hepimizi bireyselde gerçekten bizim 2026 öfke kontrolsüzlüğü yılımızdı. Biz onu daha güçlü yaz ayında hissedeceğiz. Yani Temmuz, Ağustos mesela şimdi Siryan günleri dediğimiz bir Temmuz'da gün yaşayacağız ama bu Siryan günleri çok aşırı sıcakları, aşırı yangınları ne yazık ki köpek saldırılarını, kuduz vakalarını çok fazla artırabilir. Aynı zamanda doğada geçen sene kene problemlerimiz vardı. Bu sene farklı bir şeyi deneyimleyebiliriz. Böyle doğaya çıkamama gibi bir takım problemler de yaşayabiliriz maalesef ki. Oralarda biraz böyle keyifli değil. Ama özellikle bence 4 Temmuz'a çok dikkat etmek gerekiyor. Niye? 4 Temmuz özellikle insanların da çok fazla tatile gittiği bir tarih. Uranüs-Mars kavuşumu ve Plüton üçgeni var burada. Havacılıkla ilgili çok beklenmedik gelişmeler olabilir. Yani ben bireyselde bir uçak düşer demiyorum ama havacılıkla ilgili çok sıkıntılı bir süreç olduğundan bahsetmek gerekiyor. Aynı zamanda da Amerika burada tekrar bir savaşa girecektir Ferda Hanım. Yine İran üzerinden mi? Yani İran üzerinden ziyade yine Venezuela üzerinden bir şeyler Ya da bir yapabilir. Latin Amerika ülkesi olabilir. Çünkü Evet. ne yapacağı kestirilemeyen, öngörülemeyen Bir de biri. Görland mevzusu var biliyorsunuz ABD'nin. Yani biri başlar biri devam eder. Çünkü Temmuz'da ABD'nin de güneş dönüşü yani yeni doğum günü haritası geliyor. Orada ABD'nin tekrar savaşa girmesiyle beraber biz ne deneyimleyeceğiz? Tabii ki yine petrol fiyatlarını, yine tabii ki can yakan ekonomiyi aslında görüyor olacağız. Burası çok önemli. 4 Temmuz'a bence çok dikkat etmek gerekiyor. Yine Haziran sonu ve Temmuz'la beraber maddi krizlerin ve büyük işten çıkarmaları da görebileceğimiz bir zaman dilimi. Önerim yani ne olurdu? Lütfen işinize 4 elle sarılın. Sarılın. Mutlu olmayabilirsiniz. Sizleri gerçekten anlıyorum ama
çok fazla grevler, isyanlar ve işten çıkarmalar olacaktır. O yüzden bu sürece biraz dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı zamanda lüks tüketimle ilgili biz Aslan Kova aksında hani bir pırlanta muhabbetimiz vardı biliyorsunuz. Yine lüks tüketimle ilgili ciddi vergileri görüyor olacağız. Yani bu süreçte ciddi vergi sürecini yaşıyor olacağız. Ama iyi bir tarafı kanser hastalıkları ile ilgili özellikle plütonik etkiyle beraber çok güzel teknolojileri, inanılmaz ilaçların Hadi bulunmasını da görüyor olacağız. Ben de benim de babam kanser biliyorsunuz Ya, aynı kıyamam. zamanda. Çok Allah isterim. şifa versin bütün hastalara babanla beraber. Amin. Ayça, yaz ayının Haziran, Temmuz, Ağustos Evet. en şanslı burçları sence hangileri? Ha süper. Bence en şanslı burçları yine aslanlar, kovalar olacaktır. Kova zaten bence çok çok şanslı ama şimdi tabii ki diyorlar ki ben hiç o şansı görmedim. Haklısın. Çünkü haritan önemli. Biz çok kolektifsel bir yorum yapıyoruz ama bence aslan kovalar bu konuda şanslılar. Aslanlar ama şurada parantez açacağım. Aslanlar çok ciddi yüzleşmeler yaşayacak ve arınmayla o şansı elde ediyor olacaklar aslında. Şimdi Satürn koç süreci biraz koçları ve terazileri bireysel ikili ilişkiler açısından çok zorluyor. Onlara çok şanslar diyemiyorum bir terazi olarak maalesef. Yükselen terazi olarak ikili ilişkilerden sınandığımı söyleyebilirim ben de. Kesinlikle. Bence yine balıklar da şanslı bu süreçte ama o FOMO kavuşumunun etkisiyle beraber bir de şimdi artık ay düğümleri balık Başak hattından çıkınca tabii onlar bir oh be diyecekler, nefes alıyor olacaklar. Şimdi ikizler, Uranüs ikizler burcuna geçtiği için Uranüs yay kuşağı çok zorlanıyor. Mesela ben Uranüs yay kuşağıyım. Bizi neyde sınayacak? Aslında eğitim, iletişim, medya yönünde olmak. Burada işte pot kırma, dikkat et, toplumsal işte kuralları ihlal etme. Biraz böyle dil belası dediğimiz süreç ama şu Merkür Yengeç retrosu biraz krizli bir retro. Temmuz ayında yaşayacağımız. Orada da biraz yengeçler ve oğlaklar dikkat ederse gerisi güzel. Ama lütfen şu kranı sadeyin. Hala tekrar dönüp aynı yere gideceğim. O uğurluların kavuşumu. Kaçırmayın. Gerçekten muhteşem. Deneyimlemiş ve birçok danışanıma deneyimletmiş birisi Mesela olarak o söylüyorum. dediğin tarihi, saati böyle bir dilekle, bir duayla, istekle taçlandıralım mı aynı zamanda? Kesinlikle. Bir şey isteyelim mi o noktada? Ya zaten Rabbimden hep isteyelim. Yani onun haznesi o kadar geniş ki kün feyekün ol der ve olur. Her birimize güzellikler getirsin ama Amin, bu kavuşum inşallah. o kadar kıymetli bir kavuşum ki. Yani burada ben hani gidin altın alın vesaire demiyorum. Dilek dileyin ama iyilik yapın. Şimdi bir şey diliyoruz ya. Şimdi ben sizden bu çayı aldığımda size teşekkür ediyorum. Aslında bir alma verme dengesi oluşuyor ya. İşte o sistemde diyor ki benden bir şey dilediğinde ya git bir sokak hayvanını besle ya bir kadına destek ol ki bence özellikle dul kadınlara iyilik yapın. İşte eşi vefat etmiş dul kadınlar olabilir ve mümkün olduğu kadar kör kedilere mama verin. O kadar iyi gelecek ki. Yani birebir danışanlarımla o kadar deneyimlediğim bir şey ki biz... Ben anladım, dur. Şimdi bir, ya öncesi ya sonrası. Öncesinde yaparsanız daha iyi olur. Yani ne kadar erken o kadar iyi. Hemen birini sevindirdik. Evet. Sonrasında da işte Haziran'da 22 ile 24 saatler arası 9 Haziran'da esmalarımızı çekip kalbimizden gönlümüzden ne geçiyorsa bir şey geçmese de şifalandıran bir süreç diyorsun. Elhamdülillah. Yani İnşallah. tamamen arınma odaklı ve gerçekten karşılığını görecekler. Özellikle Antares dolunayından çıkarken yasal bir süreciniz olabilir. Mahkeme, vergi borcu, mirasla ilgili bir konunuz olabilir. Buraya ait de dilek dileyebilirsiniz. Bir şey yazmak, çizmek zorunda değilsiniz. Dilinizle edin. Onu olumlu düşünün ve inanın. Şimdi inanmadığınız bir şeyin zaten verisini göremezsiniz. Ama astrolojik olarak ben bir inanç da geliştirmeye çalışmıyorum. Bunlar Allah'ımızın çok güzel isimleri, çok da güzel bir saat var. Kına yakabilirsiniz mesela. Bildiğiniz, bilmediğiniz günahlardan arınmak için. Ama burayı muhakkak değerlendirin. Çünkü o Haziran ayı sonrası ülke gündemleri çok sıkıntılı olacağı için. Biz yine iyi düşünelim Şey iyi olsun alalım. Ayça'cığım. Benzini depoları dolduralım Evet, depoyu diyorsun. dolduralım. İyi düşünelim iyi olsun. Allah neyi Kesinlikle. nasip edecekse hepimize, ülkemize en Hayırlarla, hayırlısını. güzelliklerle. Evet, kolaylıkla nasip etsin. Ayça Aydın, çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Görüşebilmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Şimdiden iyi bayramlar efendim. İyi bayramlar herkese. Sizi seviyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.